Siz istediğiniz kadar beddua edin. Benim bu güzel takipçilerim, benim güzel ablalarımın, kardeşlerimin, bacılarımın duası bize yeter. Siz istediğiniz kadar beddua edin. Oldu mu? Günaydın, günaydın, günaydın. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Zinde uyandınız mı? Elhamdülillah bizler bildiğiniz gibiyiz, gördüğünüz gibiyiz, duyduğunuz gibiyiz. Bu girişimi seviyorsunuz. Halinizi, hatırınızı sormamı seviyorsunuz. Soracağım, devam edeceğim. Çünkü siz benim her zaman halimi, hatırımı soruyorsunuz. Hep benimle birlikte oluyorsunuz. İyi günümde de, kötü günümde de. Allah razı olsun hepinizden. Bir de şunu soracağım. Bunu da unutmadan sorayım. Başınızı yastığa rahat rahat koydunuz mu? Önemli. Gerçekten önemli. Çok şükür başlarımızı yastığa rahat koyuyoruz biz ailecek. İnşallah sizler de koyabiliyorsunuzdur. Bazı kişileri ayırarak soruyorum. Çok güzel yorumlarınız geliyor. Çok güzel mesajlarınız geliyor. Beni ayakta gördüğünüz için çok mutlu olmuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Tek tek böyle hepinizden Allah razı olsun. Evet, elhamdülillah iyiyim. Dün pansumanlarım da yapıldı. Çok şükür iyiyim, yani problemim yok. Yavaş yavaş işlerimi yapmaya başlayabilirim. Biraz daha dinlenme modundayım. O yüzden size böyle araya önceden çektiğim videolardan falan koyuyorum. Dün Filiz ablam demiş işte yeni dünyalara, evet birden insan gayri ihtiyari böyle elini bir falan kaldırıyor, uzatıyor ama ondan sonra acısını yaşıyor. Ya sol kolumu başımın hizasının üstüne kaldırmamam gerekiyor, yani yukarı çok kaldırmamam gerekiyor bir müddet. Ama hareketlerim de o kadar kısıtlama değil, dinlenme sürecim var, dinlenmem gerekiyor. 2 hafta bir dinlenme sürecim var, ondan sonra da yavaş yavaş hani işlerime başlayacağım inşallah. Zaten videoyu seyrederken demiştiniz ki ama bugün sizlerle bir şey konuşmaya geldim. Yani böyle dinlerken beni kanınız donacak belki de. Gerçekten nasıl olur, nasıl bir insanlık diyeceksiniz yani. Ben dedim bu nasıl bir insanlık dedim ya. Nasıl olabilir böyle bir şey, nasıl söylenebilir dedim yani. Geleceğim, o konuya geleceğim. Dün videoyu izlerken demişsiniz maşallah ev ne kadar temiz durmuş, şey yapmış. Evet, eşim sağ olsun evi falan temizlettirmiş. Her şey temiz, her şey güzel. Yemeklerde zaten sağ olsun Emine ablam yapmış yemeklerimi. Ondan sonra eşim de dışarıdan getirtiyor. Hani yorulmamam gerekiyor, bir müddet bu derecede gideceğim ama ben gene duramıyorum. Diyorum bugün kalkayım bir yemek yapayım falan. Eşen Sultan gene bir sürü şey çıkartmış. Yardım yerine gidecek onlar. Katlanacak, koyulacak falan. Hani yavaş yavaş. Bir de taşınma telaşım var çünkü biliyorsunuz. Evim yapılıyor. Çok şükür yıkılmadı başımıza evim. Onu da anlatacağım. Onu da anlatacağım. Siz bana bu kadar destek verirken, ben ameliyata girerken siz benim çocuklarımın başında olmam için, eşimin yanında olmam için, geri gel çık diye dualar ederken bir tane kadıncağız diyorum artık çünkü üzülüyorum, acıyorum öyle insanlara. Canlı yayında bana beddua etmiş. Kızla birlikte canlı yayın yapıyorlar. Kadın bana beddua ediyor. Ki ben ameliyattan çıkmışım. Arkadaşlarımız seviniyor. Onun haberini herkese veriyorlar. Kadın bunu duyuyor, sinirleniyor ve diyor ki geberemeden çıkmış ameliyattan. Bunun yayınını alıyorlar arkadaşlarım ve bana yolluyorlar. Ben bunu duydum. Şok oldum ben. Bu düşmanlık niye? Bu kin niye? Hı? Gönlümden kopup sana yardım ettim maddi olarak. O yüzden mi? Manevi olarak sıkışıp geldim. Borç para istedim, verdim. O yüzden mi? Bu kim? Bu nefret neden? Neden? Hı? Bir de böyle olmazsa insana daha çok koyuyor değil mi? Daha çok üzüyor. Hani hiç tanımadığın bir insan olsa dersin ki belki bir kıskançlıktan dolayı falan demiştir falan dersin, geçersin. Ama manevi yönden, maddi yönden bir hani destek vermişsiniz, bir şey olmuş. O kişinin size bu şekilde beddua etmesi, ama yeri geldiği zaman da ne derler? Ben anneyim. Anne olarak sen başka bir anneye nasıl beddua ediyor? İnşallah o bedduan
havada parçalanır da geri sana dönmez. Hani derler ya bedduan koynuna girsin falan da, ben onu demem. Havada parçalansın da sana dönmesin. Zaten başkalarına ettiğin beddualar dönmüş, bir sürü derdin, sıkıntının içindesin. Bir de bana ettiklerin dönmesin sana. Gerçekten. O kadar çok şey var ki aslında konuşulacak, anlatılacak. O kadar çok şey var ki. Çünkü bu beddua etme sebebi, daha önce benim evim için de beddua etmiş. O yaptırdığı ev, yeni evi başına yıkılsın, altında kalsın, depremlere gelsin falan. Bir sürü beddua etmiş. Onun sebebi de bu borç para istemişlerdi. O ortaya çıkmış. Ortaya çıkmadan hani ben kimseye söylemem. Şu benden borç para istedi, şöyle oldu, böyle oldu. Bunları size anlatıyorum ki başınıza böyle bir şeyler gelebilir. Bak, YouTube yapıyorsanız ya da YouTube kanal takip ediyorsanız bu borç para isteme muhabbetleri çok oluyor. Gerçekten çok oluyor. Hani olduktan sonra da böyle hakaretler, beddualar, videolar, canlılar, adınıza kanallar, şunlar bunlar gerçekleşiyor. Çünkü miktar az az başlıyor. Miktar yükselince, vermeyince size bir canlı geliyor, size bir işte vlog geliyor, oluyor. Dikkat edin. O yüzden işte bu evime beddua etme sebebi de, bir de şimdi istediniz ya. Ay, ben konudan konuya geçiyorum. Neyse, evime beddua etme sebebi de para olayı ortaya çıkıyor. O para olayı da nasıl ortaya çıkıyor? Ben kimseye söylemiyorum. Hani benden para istedi, ben borç olarak yolladım falan. Ben yollarken bile dedim zaten, kimseye söylemiyorum. Bak, yarın bir gün başımız ağrır, gerek yok. Çünkü istenen miktar hani küçük bir miktardı. Bu arada da ben kimseye borç verdiğimi geri istemem, geri almam da yani. Herkes beni biliyor. İnsanlar rencide olmasın diye borç istedikleri zaman direkt yani tamam derim, öyle yollarım, ama borç olarak onu kabul etmem ben. Helali hoş olsun derim, geçerim. Benden alıyor, gidiyor başka bir arkadaştan istiyor. Hatice'den istiyor. Ben Hatice'nin ismini verebilirim şu an. O da diyor ki ya bende yok. Ondan sonra diyor ki bir Burcu'ya soralım. Yok diyor, ben Burcu abladan aldım diyor. Bana yardım etti diyor. Hatta orada bir konuşmalar geçiyor. O konuşmaları da dinleyince, duyunca falan zaten ben dedim ki ne oluyor ya? İnsanlar senden bu kadar hani yardım istiyor, sen hani yardım etmeye çalışıyorsun, ediyorsun, ama senin arkadan niye böyle konuşuyorlar? Yani o kadıncağızdan da istemiş. Ondan sonra o yok deyince işte kadın demiş ki sorayım, hani Burcu'ya soralım. Burcu'dan da ben aldım demiş. Ondan sonra ne kadar aldın, ne aldın falan filan, orada para mevzusu ortaya çıkıyor. Miktar ortaya çıkıyor. Ama bu konuşulan 5.000 lira yani. Şu an konuşulan 5.000 lira için konuşuyorum ben şu an burada. Sonra miktar yükseliyor, 35.000'e çıkıyor. Bana söylediği zaman ben dedim ki hani öyle yüksek bir miktar hani çıkartamam. Yollayamam. Çünkü ben yeni tanıdığım bir insan, ben 35.000 lirayı niye yollayayım? Neden yollayayım yani? Bir de o var. Ben her zaman bu kanalımdan demiyor muyum? Buradan demiyor muyum? Ekmek parası olmayan insanlara, su parası olmayan insanlara, ekmeğe suya muhtaç insanlara yardım ediyorum ben. Ben yollamayınca tekrar bir canlı daha çıkıyor. Madem yardım kanalısın, neden yollamadın? Ya mecbur muyum? Var mı böyle bir mecburiyetim? Arkadaşıyla yok arabada giderken kaza yapmış da bana anlatılan bu. O kazayı bana anlatmış. Bir de bu olay var. O kazayı bana anlatmış. Geçmiş olsun demişim, geçiştirmişim. Ama ben yardım kanalıymışım da, o yayınlar falan da benim elimde. Ben yardım kanalıymışım da neden o arabaya, o çocuğa yardım etmemişim? Ya bana ne? Ben mi doğurdum? Ben mi yaptım kazayı? Bana ne? Yardım kanalıyım diye ben herkesin her şeyini koşturmak zorunda değilim ki, ya da bana anlatılan mevzuyu ben yardım kanalıyım, hadi oraya da yardım edeyim, hadi buraya da yardım edeyim değildir ki benim olayım. Ya videolarımı izlemiyor musunuz? O aç susuz çocukları görmüyor musunuz?
Benim kocam öksüz yetimlerin babası. Ha, zibidi gibi gezip de arabayı vuranların arabasını tamir ettirme babası değil. Ya bu konular böyle büyüye. Niye geldi Burcu para konuşuyor? Siz hep gelip benimle para konuşuyorsunuz. Kendimi açıklamak zorunda kalınca da bunları konuşuyorum. Sonra diyorlar ki Burcu parasını konuşuyor. Hayır efendim. Ben paramı konuşmuyorum. Siz benimle sadece para için konuşuyorsunuz. Konu o yüzden buralara geliyor. Eşimin dediği tek olay var biliyor musun? Üzülüyorsun. İnsanlar niye buna böyle yapıyor? Ya borç alıyor, küsüyor mesela. Borcunu ödememek için. Ya da işte borcu alamıyor, gene küsüyor. Para vermediğin için. Eşim de böyle bir şey olduğu zaman diyor ki hani o insan seninle ne kadar için, kaç para için arayı açtıysa o kadara satın alabileceğin bir insan. Bak bunu bil. Bu kadar. Onun için üzülme diyor. En güzelini söylüyor. En güzelini söylüyor. Doğru da söylüyor. Valla para için ben üzülmem. Para için benimle küsecek insana da üzülme. Benimle para için konuşacak insana da üzülme. Benim derdim başka burada. Benim kanalımın gelirleri ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Ekmeği olmayan, suyu olmayan insanlara gidiyor. Ne güzel mesajlarım geliyor. Beğenilerim ne kadar yükseldi. İzlenmelerim yavaş yavaş yükseliyor. Değil mi? Beddua etmek nedir ya? Bir insana beddua etmek nedir? Düşmanın olsa bile beddua edemezsin. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Gebersin, ölsün, işte yok gün yüzü görmesin, evi başına yıkılsın, şöyle olsun böyle. Hayırdır? Ev niye başıma yıkılacak ki? Kocamla mı çalıştınız? Kocamla mı kazandınız sabahın altına namazından sonra işe giden kocamla, oğlumla mı çalıştınız da sizin beddualarınız tutup da benim evim yıkılacak? Hı? Hayır. Ama sizin eviniz de yıkılmasın başınıza. Ettiğiniz beddualar havada parçalansın, size geri gelmesin. Şöyle baktığınız zaman insanlar bazen diyorsun ki herkes hak ettiği gibi yaşıyor. Bazen öyle düşünüyorsun. Ondan sonra diyorsun ki keşke öyle yaşamasalardı. Üzülüyorsun çünkü insanlar için. Sen üzülüyorsun bazı insanlar için. İnsanlar senin gebermeni istiyor. Var mı böyle bir şey? Bir anneye ya ameliyata girmiş. Hani 3 çocuk dışarıda, eşi dışarıda bekliyor. Sen bir anneyi nasıl beddua edebilirsin? Hem de neyse. Bazı şeyleri konuşmuyorum. Bak rencide etmek istemiyorum, konuşmak istemiyorum, söylemek istemiyorum ama gerçekten insanın burasına getiriyorlar. Gerçekten buraya getiriyor. Sus. Nereye kadar susacaksınız ki? Nereye kadar susabilirsiniz ki? Bir kanal açıyorlar ilerletmek için habire konuşuluyorsun. Habire konuşuluyorsun. Yok şöyle oldu da böyle oldu da. Yok arka planı bilmiyorsunuz da falan filan. Ne var arka planda? Hep para isteme var. Ne var? Bir WhatsApp açsam hep para isteme var. Sabah köründe gelen mesajlar. Abla kahveni iç, yüzünü yıka. Senden bir şey isteyeceğim şöyle böyle. Akşamın köründe mesajlar. Kira ödeyemedim bilmem ne oldu şöyle böyle. Bilmem neyinde mesajlar şöyle böyle. Ya bir günden bir güne de bir hatırımı sorun ya. Hep anamı soruyoruz bir de babamı sorun ya. Öyle derler ya. Biz gurbetçiler, şimdi gurbetçi gurbetçinin halini anlar diyor ya. Biz gurbetçiler gerçekten böyle. Bak manevi olarak yaklaşıldığı zaman ya annem yok, babam yok, gurbetteyim, bir kocam var, 3 tane evladım var, köpeklerim var. Köpeklerime bile bir sürü laf söylüyorlar. Hani yalnızım. Biri mesaj attığı zaman ben mutlu oluyorum. WhatsApp grubumdaki bayanlarım var. WhatsApp grubumdaki ablalarım var. Bana yorum yazan ablalarım var. Ya ben üzülmek istemiyorum. Ben bir ameliyat geçirmişim. Ya gerçekten üzülmek istemiyorum. Yani
Eşim ben üzülmeyeyim diye üstüme titrerken, çoluk çocuğum ben üzülmeyeyim diye üstüme titrerken, annem orada üzülürken, hani böyle insanların çıkıp da bir de böyle hani gerçekten hani böyle gerçekten haklıymış gibi konuşması falan insanın artık zoruna gidiyor. Orada bir anneye beddua ediliyor. Siz arka planı bilmiyorsunuz. Kaç kere para istendi, kaç kere para yollandı bilmem ne bilmiyorsunuz. Altta mesela alkış yapan takipçiler var. Yarın bir gün size de beddua edilecek. Aynı yerden size de beddua edilecek. Hayır, bir de canlı onların tek konuşacağı şey para olur mevzusu var. Öyle diyormuş. Onların tek konuşacağı şey para olur. Evet. Para olur. Çünkü sen tek para konuşuyorsun bizimle. Konuşulan tek konu para. Bu anlattığım bir kanal sahibi. YouTube yapıyor. Bir kanal sahibi yani bu anlattığım. İsmini verip prim yaptırmayacağım burada. Vermeyeceğim. Onu istiyor ama vermeyeceğim. Yazışmalarını da göstermeyeceğim. Sesini de dinletmeyeceğim. Çünkü tazminat almaya çalışıyor. Ondan alıyor, onunkini ödüyor. Ondan alıyor, onunkini, ondan alıyor, onunkini, ondan alıyor. Nereye kadar gidecek ki bu böyle? Ablamsın, canımsın, cicimsin verince, vermeyince de evi başına yıkılsın. Malı mülkünü Allah elinden al. Ha bir de o var. Malını mülkünü Allah elinden alsın. Neymiş efendim bu 5000 mevzusu konuşulmuş. Konuyu sen gitmişsin kadından para istemişsin. Kadın demiş ki Burcu'ya söyleyelim ben şimdi sana veremem demiş ki senin ses kaydın var bunu kendin anlatıyorsun bana. Kadın sana demiş ki veremem demiş. Sonra sen dönmüşsün kadına demişsin ki ben ondan zaten aldım. Ne kadar aldın diye soruyor miktarı falan kendin söylemişsin. Bu ortaya çıkıyor canlı yayına çıkıyor canlı yayından süper chatten bana 5000 lirayı attığını gösteriyor. Süper chatim açık. O insan benden engelli. Süper chatten bana o para gelmedi. Bir para girişi görüldü. Ondan sonra para girişi yok. Süper chatim açık. Bana para falan gelmedi. Ödedim bilmem ne falan. Gelmese de olur. Benim için problem yok. İstemedim ki geri zaten. İnsanlara yalandan gösteriyor. Atta gibi geri çekiyor mesela. Sonra diyor ki onlar yardım yaptıkları paraları geri çekmişler. Açık. Hepsi duruyor ki. İspatlayamayacağım hiçbir şey yok. Bu mevzuları konuşmak zorunda bırakıyorlar insanı. Gerçekten böyle basit 3 kuruş mevzuları çıkıp burada konuşmak zorunda bırakıyor. Çünkü takipçilere yalan konuşuyor. Çünkü ortak takipçilerimiz var. Herkes duysun burada görsün yani. Ben onun için şu an konuşuyorum. Bir de zaten iş yapacak, vlog yapacak halim yoktu. Şöyle açayım. Hiç değilse bunu da konuşayım. Hem bir rahatlayayım şöyle. At içine nereye kadar? Şuraya kadar doluyorsun mesela. Değil mi? Hep susacak. Nasıl olsa susuyor. Nasıl olsa susuyor. Şu yalanı da atayım susar. Bu yalanı da atayım susar. 3-5 daha beddua atayım. O parayı da yolladıktan sonra sanki bana hani bağış yapıyormuş gibi. O parayı da yolladıktan sonra annesi oradan arka fondan Allah bütün malını mülkünü elinden alsın. Bu ayki paramızı aldı. Böyle diyor bana. O kayıt da var bende. Bak dinlesen kanınız donar. 1 değil, 2 değil, 3 değil. Kaç kere beddua etmiş bana. Para alıyor beddua ediyor. Parayı veriyor beddua ediyor. Yok bir şey oluyor beddua ediyor. Borç istiyor vermiyor beddua ediyor. Her şeyde bir beddua ediliyorsunuz. Alışmışlar. Ama bir tek bana değil. Kanalından abonelikten çıkanlara beddua ediyorlar. Ondan sonra başka kanallara gidenlere beddua ediyorlar. Çocuğu olmayan bir anneye beddua etmiş. Allah sana göstermemiş çocuk. Çocuk yüzü göstermesin diye. Yani bir tek bana edilmiyor. Herkese beddua ediyor. Beddua çetesi gibi olmuşlar. Tövbe yarabbim estağfurullah ya. Bu nasıl bir şey? Ya ben bunları size paylaşıp şu an içimi dökmek istiyorum. Çünkü ben hastayım, rahatsızım. Böyle içimi ata iyice hani kötü de olmak istemiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum şöyle. Paylaşıyorum ve rahatlıyorum gerçekten. Hani 3 kuruş için, 5 kuruş için çıkıp da insanlara beddua edilmesin ya.
edilmesin. Hele de ne olursa olsun ya, bir üzüm tanesi ya. Bir üzüm tanesi bile olsa senin zor zamanında sana yardım etmiş bir insan için sen çıkıp nasıl böyle bir şey konuşabilirsin ki? Ya utanırım. Harbi utanırım ben ya. Ki o kadın da hiçbir yerde konuşmamış. Sen gidip kendi, affedersin, kıçını kendin açmışsın. Kendi aldığın parayın miktarına kadar başka borç istediğin kadını anlatmışsın. Sonra da ah ondan duydum da ben, sen söylemişsin. Hayır efendim, ses kaydım burada var. Sen söylemişsin. Borç istemişsin benden. Benden yok işte Burcu'dan isteyeyim deyince ben aldım ablamdan demişsin. Ne kadar deyince de miktar falan anlatmışsın. Sonra da sen ona mı söyledin? Kadıncağız bana diyor ki sen para verdin. Dedim ver, sen nereden duydun dedim. Bana o söyledi. Sonra da diyor ki siz benim şeyimi konuşuyorsunuz. Hayır efendim, sen gidip konuşuyorsun kendin. Bilmiyorum, çok değişik gerçekten. Böyle şeyler yaşadım ben. Ben ameliyata girerken benim arkamdan beddua etmişler. Ameliyat masasındayken beddua etmişler. Ya var mı böyle bir şey? İnsanlığa sığar mı? Sığmaz. Canları yapıp beddualayıp kapatmışlar. Hatta arkadaşım biri diyor ki sana beddua etti diyor. Ondan sonra canlıyı kapattı diyor. Sonra diyor gitti diyor kafaya bir beyaz eşarp taktı diyor. Dua gecesi yapalım dedi diyor. Olsun, Allah kabul etsin dedi. Ne güzel. Tabii dua gecesi yapmak daha güzel. Bedduadan daha hani ne bileyim ya, daha iyidir bu. Hani insanın başına bir şey geldiği zaman ya ben rahatsızlandım mesela, bu rahatsızlığım dedim Allah'ım birine bir şey mi yaptım da dedim hani bana bu rahatsızlığı verdi acaba falan. Öyle düşündüm mesela, tamam mı? Düşüneceksin. Bir yerden bir şey geldiği zaman düşüneceksin. Ama ondan sonra düşünüyorsun ki benim kimseye yaptığım bir şey yok çok şükür elhamdülillah. Diyorsun ki bu bir sınav. Rabbim veriyor, acaba hani şükür mü edecek? Hani isyan mı edecek? Öyle diyorsun. Ama ben bunları çok yaşadım. Daha önce de bir kadında yaşadım. Kadın bana ne videolar yaptı, ne videolar yaptı. Bütün her şeyine yardım ettim kadının mesela. Ondan sonra kadın benden ev istedi. 2. katta oturuyordu. 4. kattan ev istedi. Başka bir kadına dedi ev almışsın dedi. Onu aldıysan dedi bana da alacaksın. Bir tehditler. Ondan sonra ev alınmayınca bir videolar geldi. Bir canlılar geldi. Bir tehditler geldi. Ama tehdit ederken de şey diyor. Tehdit ediliyorum diyor. Tabii. Kuzenleri tarafından benim kuzenlerim onu tehdit ediyormuş. Hayır, kadın bütün her şey benim elimde. Adresine kadar. Kimliğine kadar. Ama benim kuzenlerim onu tehdit ediyormuş. Çok değişik. Ya o kadar çok şey yaşadım ki ben bu YouTube'da. Hep para için yaşadım ama. Gerçekten. Diyorum hep borç istemeler, para istemeler. Hani biraz bir şey gördüğü zaman insanlar böyle size yanaşıyor. 3 gün konuşuyor, 4. gün para istiyor. Hani değişik. Gerçekten. Bir de şey olayı var, böyle defalarca engelledim. İşte yok işte engelimi aç diye yalvar. Yok canım, estağfurullah ya. Ben elimi kolumu kurtardığım için şükretmiş bir kadın olarak niye engelimi aç diyeyim sana? He? Neden diyeyim ki? Vallahi demedim engelimi aç falan diye. Ya şükür kurtardım yani, o yüzden hiç demedim. Bir de çıkıp öyle lanse ediyormuş yani. Zaten bir engellediydim ben çünkü ya insan anlıyor insanın ne için yanaştığını, değil mi? Hani uzak kalmak istiyorsun, engelliyorsun. Bir ablam söyledi, bir ablam geldi dedi ki onun da mahkeme işi varmış falan filan işte. Şey yap, engelini açar mısın? O ablamın hatırını açtı. Yoksa imkanı yok, açmazdım yani. Ondan sonra tekrardan damardan giriş olunca ya gurbetteyiz ya. Şöyle az bir şey yanaşan olunca işte, değil mi? Gurbettekiler anlıyor. Manevi olarak böyle yanaşınca diyorsun tamam ya, bir kardeş buldum, bir arkadaş buldum, bir dost buldum falan diyorsun. Sonra bakıyorsun hemen ucu paraya dayanıyor. Sonra da veriyorsun vermeyince bunlara dayanıyor. Öyle. Allah hepimizi ıslah etsin. Gerçekten Allah hepimizi ıslah etsin. Değişik. Üzülmeyin diyorsunuz, üzülüyorsunuz. Çünkü yapılan şeyler hiç hoş değil.
Sonra da diyor ki bizim ailemize saldırı oluyor bilmem ne. Ne saldırısı oluyor ya? Ne saldırısı oluyor ki sizin ailenize? Hı? Kimse saldıramaz ki. Çıkıp bir de tehditvari böyle konuşmalar. Yok işte neyse. Katmayacağım bazı şeyleri. Bazı şeyleri katmayacağım. Bazı şeyleri konuşmayacağım. Biraz önce bir konu konuştum ya mesela hani bir bayan benden ikinci katta oturuyor, dördüncü kat istedi falan filan diye. Onun mevzularını da bir vlog yapayım, anlatayım size. Ama gülmekten böyle gülersiniz ama sinirlenirsiniz de. Öyle konular yani gerçekten. Öyle konular. Ona ayrı bir vlog yapayım. Pek keyifli dinlersiniz onu gerçekten. Bir de şey olayı var işte. Hakkımı helal etmiyorum diyormuş. Pardon da ne hakkım var ki? Ne hakkım var? Hı? Ne hakkın geçti ki? Arayıp saatlerce zamanını çalmadık. Para istemedik. Ya da işte hayır olsun diye para yollamadın bize. Bize bir vakit ayırmadın. Ailemi kendim için konuşuyorum. Hani nasıl bir hakkın geçti ki bana? Neye hakkını helal etmeyeceğim? Hı? Hani dualarınızla yaşamadım ki sizin beddualarınızla ben öleceğim. Ecelim gelince ölürüm. Ölürüm yani ölümden korkum yok ki benim. Tek korkum çocuklarım kalmasın arkamda. Çocuklarım üzülmesin hani o olur yani. Siz istediğiniz kadar beddua edin. Benim bu güzel takipçilerim, benim bu güzel ablalarımın, kardeşlerimin, bacılarımın duası bize yeter. Siz istediğiniz kadar beddua edin. Oldu mu? Şimdi bana böyle canlı yapıyor ya, canlı yapıyor, beddua ediyor. Geberemeden çıktı ameliyattan, geberseydi falan diyor ya. Bunu arkadaşım duyuyor, bir arkadaşım duyuyor hemen canlı açıyor. Diyor sen o kadına nasıl böyle yaparsın? Şimdi o da biliyor hani yapılan yardımları, hiçbir şeyin yapmadığımı, hani her şeyi bilen bir kadın. O zaman bir ablam daha canlı açıyor. Oraya yazanlar, bana destek verenler, güzel yürekli takipçiler, güzel yürekli ablalarım. Allah razı olsun hepinizden. Allah kötü insanlardan bizleri korusun. Çevremizden uzaklaştırsın. Bak uzaklaştırıyor da. Hani erkenden bir şeyleri görmenize neden oluyor. Ya görmeseniz ya iyice damarınıza işlese bu 35 bin, 100 bin, 200 bin oralara kadar gitse ki gittiği de oluyor bazen böyle olayların. Çünkü ben bunu ilk defa yaşayan bir kadın değilim. Ama ben bu bedduaları ilk defa yaşayan bir kadınım. Ben böyle bir aile görmedim. Bu kadar dilinde beddua eden, bu kadar dili beddualı bir aile görmedim. Yani görmedim, gerçekten görmedim. Bedduanın ne kadar kötü olduğunu biliyorum. Lanet okumanın, bedduanın ne kadar kötü olduğunu biliyorum ya. Çocuklarımı da o şekilde yetiştiriyorum ben. Lanet de beddua da sahibine döner. İnşallah bunlar size dönmez ama. Havada parçalanır gider inşallah. Bu konularla sizlerin başını da ağrıtmak istemezdim ama ben ameliyata gitmeden önce, ameliyata girince, ameliyat masasındayken, ameliyattan çıktıktan sonra işte neler yaşadım görün istedim. O stresle ameliyata gittim. O stresle ameliyat oldum. Çıktım o stres yine. Hani beddua. Beddua. Ki siz kolunuzu, elinizi kolunuzu kurtardım diye uzak kalmaya çalışıyorsunuz. Hala muhatap olmuyorsunuz. Hala kesinlikle barışmam, kesinlikle engelini açmam. Ya açmaz zaten yani ben kurtarmışım diyor. Bir de çıkıp da hani demesi komik oluyor. Defalarca bana ulaşmaya çalıştı. Engelimi aç dedi. Pardon? Ya ben kurtuldum diye seviniyorum. Niye engelini aç diyeyim? Tekrar söylüyorum. Şimdi tekrar düşünecekler. Aa para konuştu, para konuştu. Mevzu bu. Aramızda sadece para mevzusu oldu zaten. Bir de mahkeme olayı oldu. Mahkeme olaylarından pek anlamam ben. Dosya birleştirme anlamam, şunu anlamam, bu anlamam. Ben kaç kere mahkemeye gitmişim ki. Kaç kere karakol yüzü görmüşüm ki ben anlamam. Ondan sonra dosya birleştirme olayı falan filan.
Orada da kullanıldım. Kullanılmadı değilim. Abla ne bilgisi varsa bana yolla. İşte ben de mahkemeye vereceğim. Şöyle böyle yazdıkları duruyor. Çizdikleri duruyor. Her şey duruyor. Tamam ablam diyorum. Tabii siz karşı tarafa biraz şeysiniz bir de. Bir an önce bulunsun olsun ya. O zaman böyle. Elinizdeki şeyleri yolluyorsunuz. Dosyalar kabaracak. Dosya birleşecek. İki kişi aynı bir şeyden dosyaya gidiyor. Aynı yolda yürüyecek falan filan. Sonra canlı yayınlarda çıkıyorduk. Bana bir şey yolladı diyor. Niye yolladı bilmiyorum diyor. Bana bir şey yolladı. Ah görünce diyor şok geçirdim. Neden yolladı acaba diyor. Yani sanki dedikodu mahiyetiyle yollanmış gibi konuşuyor. Bir de diyor ki dosyadan vazgeçti. İşte davasından vazgeçti o falan. Geçerim sana ne? Geçerim geçmem. Sana ne, avukat paramı sen mi veriyorsun? Sen mi verdin? Kocam sormuyor. Sana ne oluyor? Ha? Ben bu davaya verme sebebim de zaten mahkeme olayını böyle az buçuk anlatıyorum ben size, biliyorsunuz. Bir tane kadının tutup da 3-5 tane kadını galeyana getirip benim üstüme salmasıydı. Ondan sonra çıkıp yalanlar falan konuşmasıydı. Dedim ki bunların ortaya çıkması için veriyorum ben bu mahkemeyi. Kimseye kim beslediğimden bilmem neyimden vermedim ki. Ya da ben tazminat almak için, ah belki oradan da bir para gelir düşüncesiyle vermedim ki. İhtiyacım yok zaten tazminata falan. Yok. Verdim mi verdim. Nasıl sonuçlanır bilmiyorum. Diğer kişilerle zaten konuşuyorum, görüşüyorum. Evet, bir kişinin yaptırdığını söylüyorlar. Her şey zaten mahkemeye gitmeden ortaya çıkmadı mı? Çıktı. Mahkemeye bile gerek kalmadı aslında. Ama ben çekmedim. Çeksem de zaten çıkar çektim diyorum. Kimden korkacağım ki? Avukat para mı verdiniz? Hı? Sonra dedi ki benim kardeşimin olaylarına baktı. Şimdi bu mevzuları bilmeyenler için bu vlog çok boş bir vlog gelecek. Yani ben aslında bu vlogu yapmasam daha iyiydi ama yapmam da gerekiyordu ya, kusura bakmayın. Bugün böyle oluyor. Bugün başınızı ağrıtıyorum. Bilmeyenler için söylüyorum. Yani böyle insanlar var. Böyle insanlar çıkıyor karşınıza. Bunu görün diye yapıyorum ben. Hep sustuğunuz zaman da yalanlar dolanlar falan filan devam ediyor diye yapıyorum ben. Yani sustuğunuz zaman nasıl olsa susuyor. Şunu doydurayım. Nasıl olsa susuyor. Bunu doydurayım. Öyle devam ediyor yani. Da gerek yok. Ya bir insan susuyorsa tamam susmuştur. Daha niye yalan dolan uyduruyorsun ki sen orada? He? Ya merhametinden susmuştur. Ya konuş diyor mu? O kadar çok şey var ki aslında şuradan şöyle söylenecek o kadar çok şey var ki. Çıktı mesela ben ondan para istemedim. Kaç canlısına para istemedim. Ne 35 bini istemedim. İspatladığın zaman da benim yazdıklarımı yolluyor sağa sola bilmem neyi. Zorlama. İspat edemeyeceğim hiçbir şey yok ki. Zorlama o zaman. Zorlama, yalan konuşma. Kanalınız varsa vlogunuzu çekip vlogla, canlıyla, yok kısa videoyla ilerlemeye bakın. Hı? Yok şu kadar ayda ben bu kadar oldum da şu kadar ayda. Şimdi abone toplamak çok kolay. Günde 300-500 abone zaten bana geliyor. Belki fark ediyorsunuz. Vloglarımla geliyor. Canlıyla gel. Ya konuşacak o kadar, gerçekten o kadar çok şey var ki. YouTube'dan kazanıyor musunuz? Kazanıyorsunuz ya. Kazanıyorsunuz. Gerçekten güzel kazanıyor musunuz? İçeriğiniz güzel olursa. İçerik güzelse, reklamınızı güzel veriyorsa YouTube. Reklamın kalitesi bile önemli. Kaliteli kanalsanız zaten kazanıyorsunuz. Diyeceğim o. Şimdi YouTube'da abone yapmak çok kolay. Hani ben 3 ayda 5 ayda şu kadar abone oldum bilmem ne oldum falan filan. 2 günde zaten 10.000 abone olan var. 2 günde 5-6 bin abone olan var. Var yani. Ki canlıdan zaten abone çok geliyor. Keşfetti, canlı açtığınız zaman keşfetten
Aboneyi çok rahat toplarsınız. 2 ayda 3 ayda zaten olursunuz 10.000. Rahat. Vlog'dan abone toplamak önemli. Vloglarınızın sevilmesi önemli. Vlog'dan abone toplamanız önemli. Mesela ben bu ay 5500 abone yapmışım ki vloglarımdan gelmiş. Demek ki var bir ilerleme. Değil mi? Çok da kanalımla ilgilenen bir kadın değilim ben. Gerçekten tutup da kanalımla ilgilenen bir kadın değilim. Ama bu saatten sonra biraz ilgileneceğim. Çünkü dinlenme moduna girdim ya, şimdi daha çok yorumlarınızı okuyabiliyorum. Daha çok cevap verebiliyorum. Böyle yavaş yavaş kanalımla daha da çok ilgileneceğim. Eşim de zaten fazla iş yapmamı falan istemiyor. O yüzden İnşallah daha da iyi olacağız. Sohbetli vloglarım devam edecek. Bugün aklıma gelen bunlar. Yarın aklıma belki başka şeyler gelir. Onları konuşurum. Bilmiyorum. Bugün aklıma bunlar geldi. Bunları konuştum. Ben güzel şeyler konuşmak istiyorum sizinle. Bu çirkinlikleri konuşmak istemiyorum. Çirkin insanları konuşmak istemiyorum. Ben güzel şeyler konuşmak istiyorum size aslında. Ama bu açıklamayı diyorum ya, mecbur kaldım. Yapmak zorunda kaldım. Dahası da var aslında bunların. Dahası da var da fazla da konuşmak istemiyorum. Gerçekten yani. Fazla da konuşmak istemiyorum. Başınızı ağrıttım. Ama biraz dinlenmiş oldum gene. Çok şükür elhamdülillah iyiyim. Ablalarım hep yazıyor. Güzel güzel yorumlarınız geliyor. Bir tanesi çok böyle duygulandırdı beni. Allah razı olsun. Sizler bana dua ederken, sizler bizim iyi olmamızı beklerken, o beddua edenlerin bedduası zaten tutmaz. Kafamıza da takmıyoruz. Gerçekten takmıyoruz. Ben onlar için üzülüyorum. Hani dönüp dolaşıp onları bulacak sonunda diye üzülüyorum. İnşallah bulmaz. İnşallah havada parçalanır, kaybolur, gider o beddualar. Çünkü düşmanım bile olsa hiçbir annenin evlatlarının zarar görmesini istemem ben. Kimse istemez. İnsan olan insan istemez zaten bunu ya. Hani evlatlı olan bir anne için gebersin diye konuşmaz. İnsan olan insan konuşmaz yani. Bir de devamlı Burcu Erdekli'ye sesleniyorum diye. Daha bugün gene yayın yapmışlar. Burcu Erdekli'ye sesleniyorum. İsmimle soy ismimle sesleniyorum diye. Yargı yoluna gidiyorum. Gidiyorum. O yüzden çok fazla da konuşamıyorum. İnşallah. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkes yüreğinin ekmeğini yiyor, biliyor musunuz? Gerçekten. Herkes yüreğinin ekmeğini yiyor. Kötü sözler sahibini buluyor. Beddualar sahibini buluyor. Yani düşünsenize, bana gebersin diyor. Gebermiş, ameliyattan çıkmış. Ha, gebermeden ameliyattan çıkmış. Keşke geberseydi hani diye söyleniyor. Ama ben hastaneden 2 gün önce çıkıyorum. Düşünün. Hastanede kalmam gerekirken ben 2 gün önceden çıkıyorum. Allah bedduanızı öyle bir güzelliğe çeviriyor ki 2 gün önceden çıkıyorum hastaneden. Yani çocuklarıma 2 gün önceden kavuşuyorum. Evime 2 gün önceden kavuşuyorum. Değil mi? Ama işte söylemeyeceğim ya. Söylemeyeceğim. Diyorum konuşacağım o kadar çok şey var ki aslında. Böyle yavaş yavaş açıldım ya. Artık böyle konuşacağım sizlere. Gerçekten konuşacağım artık sizlere. Anlatacağım bazı şeyleri. Böyle bana yapılanları, şunları, bunları. Anlatacağım. Susmayacağım yani. Konuşacağım artık. Şu kolum biraz ağrıyor. Bu kolum ağrısı sanki buraya geliyormuş gibi hissediyordum. Tabii şeyden dolayı şöyle. Ama gelme sebebi de ne biliyor musun? Serum takılan yerin ağrısı aslında. Hani bura ağrıdığı için ben sanıyorum ki buradan böyle bir ağrı geliyor. Sonra dedim ki serum takılan yer ağrıyor. Çok şükür. İyiyim ama. Yani.
olmayacak insanlar için üzüldüğünüzde bir daha üzülüyorsunuz. Değmeyecek insanlar için üzüldüğünüzde bir daha üzülüyorsunuz. Yani hani bir de karşı tarafın hani konuşması, onlar kim ki? Onlar ne sıfatla ki? Onlar kim ki? Pardon? Pardon? Herkesin sıfatı, herkesin kimliği, herkesin suçu, şunu bunu ortadayken oradan öyle bir cümle kullanılması da komik olmuyor mu? Ha? Olmuyor mu? Yetiştirdiğim evlatlarım da ortada. Anladınız siz. Değil mi? Ben daha fazla dökülmeden bu vlogumu burada kapatayım. Dinlenme modundayım ya. Biraz yavaş yavaş dinlene işler yapayım. Ama sizlerle güzel vloglar paylaşacağım. Kendimi yormadan vloglar çekerek paylaşacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Bu beddua çetesine karşı da dualarınızı bekliyorum. Böyle bir zırh gibi sizin dualarınızı bekliyorum. Çünkü gerçekten yer gök dua üstüne. Bana bir dua ediyorsunuz, siz belki de binlerce dua alıyorsunuz. Allah büyük, Allah var, gam yok diyorum. Teşekkür ediyorum. Destek veren güzel yüreklerinize sağlık. Başınızı ağrıttım belki de, hakkınızı helal edin. Beni dinlediğiniz konuşamadım ya. Yoruldum herhalde. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Yer gök dua üstüne dualarınızı her zaman bekliyorum. Benim dualarım da sizlerle olsun. Güzel yürekli insanlarla olsun. Kanalımın amacını bilen insanlarla olsun. İnşallah. Yetimlerimizin duaları da sizinle olsun. İnşallah diyorum. Dualarla ayaktayız. Allah'ın izniyle. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İnşallah. Allah izin verirse.